Hepinize selamlar dostlar. Bugün yine bir prototip çalışmasıyla karşınızdayım. Bir süredir yapmak istediğim bir çalışma vardı. Eski kırmızı arabama sık sık pastasının cilasını ben atardım. Parlaklığını da buna borçluydu. Boyası çok kötü olmasına rağmen çok iyi görünürdü. Bu araca boyattığımdan beri hiç uygulamadım. Şimdi biraz zaman buldum ve bu uygulamayı yapayım dedim. Hemen size şimdi kullanacağım malzemeleri ve uygulama şeklimizi tanıtayım. Şimdi şöyle geçelim. Evet. Kullanacağımız malzemeler her zamanki gibi üst tübü benim vazgeçilmezimdir. Her zaman cilayı elle atarım. Makine çünkü belli hareler bırakabiliyor. Çok fazla güvenmem profesyonel şekilde kullanmadıktan sonra. Mikrofiber bez. Megahertz'lerden kullanacağımız petler. Turtle Wax ürünlerini severim. Elimde daha önce olanlardan Turtle Wax çizik alıcı kalın pasta. Yine Turtle Wax'ın orijinal sıvı cila Super Hard Shell sıvı cilası ve bir miktarda Megahertz'ten Carnauba Plus Premium Liquid Wax. Bunları kullanacağız. Güzel bir sonuç olacağını düşünüyorum. Ufak ufak uygulamamızı size göstereceğim. İşte uygulama alanımız. Şöyle bütün aracımızı vakit yettiğince güzelce bir uygulama yapalım. Görüşmek üzere. Evet dostlar, öncelikle uygulamaya pastayla başlıyoruz. Bu daha önce de benim kullandığım bir üründü. Turtle Wax ürünlerini severek kullanırım. Fiyat performans ürünleri olarak bir numaradır diyebilirim. Şu anda bunlar 80 lira civarı sanırım. Bu tüpler. Dün şöyle bir göz gezdirdim. Tam bakamadım ama hepsi buradan vesaire. Kaliteli ürünler, güzel ürünler. Şu yüzeye her zaman da üst tübü kullanırım. Onu da belirteyim. Makineyle hiçbir zaman yapmadım. Makinenin bıraktığı hareleri gidermek de zor oluyor ama kullanan profesyonellere de saygımız sonsuz. Fakat ben eski usulcüyüm. Eski usul şeklinde devam ederim. Üst tübüyle pastacılığa her zaman atarım. Kullanacağımız ürün bu. Bunu iyice çalkalayıp bir miktar üst tübümüzün üzerine döküp oval dairesel hareketlerle güzel bir şekilde bölge bölge kısım kısım ilerleyip bütün kaputumuza öncelikle şu pasta işlemini yapıyoruz. Daha sonra da üzerine Turtle Wax'ın yine cilasını uygulayacağız. Evet dostlar, uygulamayı yapıyoruz. Birçok kişinin el ile pastacılığı tercih etmemesinin sebebi çok fazla güç gerektirmesidir. Bütün bir aracı yapmaya epey bir güç ister. Ama gerçekten de kirleri, lekeleri vesaire çok iyi çıkarır. Bakalım gücümüz hala yerinde mi? Eskiden gerçekten çok iyi sonuçlar alıyordum. Umarım hala gücümüz yerindedir ve aynı sonuçları alırız. Görüşmek üzere. Evet dostlar. İlk kat pastayı kaputa yedirdikten sonra şöyle dalgalı bir yüzey elde ediyorsunuz. Kameradan ne kadar gözüküyor bilemiyorum ama bir süre bekleyin. Güzelce bir yedirdikten sonra benim bu uygulamayı yapmam yine bir 10-15 dakikamı aldı. Tüm kaput uygulamam. Bir süre bekleyin. Daha sonra ya üst tübüyle ya da çok yumuşak bir mikrofiber bezle bu pasta tabakasını alın. Bu şekilde gördüğünüz üzere. Şimdi 1-2 dakika bekleyip bu tabakayı alacağım. Yine dairesel hareketlerle temizleyeceğiz. Evet dostlar. Birinci kat pastamız bitti ve yüzeyin smoothluğunu görüyorsunuz. Şöyle ilerleyelim biraz. Reflection gerçekten güzel. Yansıma olayı. Bu Turtle Wax ürünleri gerçekten çok başarılı. Bilmiyorum hala var mı? Ben çok uzun zaman önce aldım bunları. Belki bendekiler eski ürünler, yani 2-3 sene önceki ürünler diyebilirim. Belki de o kadar da değildir. Araba yokken bile bunları alıp stokluyordum. Ama hala auto detailing center'larda bulunuyor herhalde. Bulursanız alın. Şu an güncel fiyatlarını bilmiyorum ama 1000 mega'ya göre biraz daha ucuz olduğunu biliyorum. Ama çok başarılı. Daha cila yok. Birinci kat pasta bu. Birinci kat kalın pasta. Biraz çizikler vardı kaputta, ufak ufak kılcal. Onları almak için yaptım. Bir de brandam son zamanlarda hasar görmüştü. Bazı içine su almış. Bunlar da bazı yağmur suyu yanıklarına sebep olmuştu. Onları düzelttim. Önceki araçta da oluyordu. Evet, benim hoşuma gitti ilk katılmasına rağmen.
Güzel oldu. Şimdi tavan ve bagajı da bir yapayım. Sonra yanlara geçeyim. Ondan sonra bunun ikinci katını belki gerekirse yaparım ya da direkt Turtle Wax'ın cila uygulamasına geçeriz. Hard Shell cila uygulamasına geçeriz. Başarılı gibi duruyor. Evet. Şimdi çalışmaya devam edelim. Evet dostlar. İkinci kat pastayı attık. Şimdi biraz daha bekleyip onu da üzerinden alacağız. Böylelikle tüm çiziklerden kurtulmuş olacağız. Daha sonra diğer bölgeleri de pastalayıp cila işlemine geçeceğiz. Evet, güzel oluyor. İçime siniyor. Evet arkadaşlar. Sağ çamurluk, ön kaput ve ön tamponumuzun pasta işlemi bitti. Sonuç gayet iyi oldu gibi gözüküyor bana ama sizlerin de görüşleri önemli tabi. Yansıma bayağı düzgün gözüküyor. Eskiden ufak tefek çarpılmalar vardı. Fatih iyi anlatır bu işleri. Fatih'le aramızda bir deyim vardır, böyle yoğurt gibi falan deriz. O anlamıştır mevzuyu. Güzel oldu. Şimdi diğer bölgelere de geçeceğim ama tabi bayağı zorlayıcı. Elle atmak çok yorucu. Güzel kas gücü gerekiyor. Şimdi kapıya geçeceğim. Daha cilası var. Bakalım işte zaman yettiği kadar yapacağız. Bitirmeye çabalayacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Aracımızın pasta işlemi bitti. Şimdi kalan zamanımızda cilaya geçeceğiz. Sonuç bence fena olmadı. Tabii profesyonel anlamda bu işi yapan kişilere saygımız sonsuz. Onların işleri bambaşka kalitede. Ama biz de kendi çapımızda güzel işlere imza atıyoruz gibi geliyor. En azından aracın üzerindeki boyadan sonra oluşan, bu araba 2015'te boyanmıştı. Boyadan sonra oluşan kiri, tortuyu bir nebze olsa aldık gibime geliyor. Şimdi cila işlemine geçeceğim. Hafiften bir 5 dakika dinlenip hızlıca güzel bir şekilde cilamızı da atacağım. Cila olarak kullanacağım malzemeyi de hemen burada gösterelim tekrardan. Turtle Wax Super Hard Shell. Pastayı Turtle Wax kullanmışken cilaya da Turtle Wax'tan gidelim. Bunu kullanalım. Uygulamayı bu şekilde yapıp sonlandıralım. Görüşmek üzere. Evet dostlar, cilayı eşit noktalar halinde yüzeye serpiştirdikten sonra temiz bir mikrofiber bez yardımıyla yüzeye yayıp biraz kurumasını bekleyeceğiz. Ardından temizlik aşamasına geçeceğiz. Evet, cilayı yüzeye yayıp şöyle mat bir görünüm elde ettik. Her tarafına kaputun yaydık cilayı. Şimdi yine temiz bir mikrofiber bez yardımıyla bu tabakayı temizleyeceğiz. Kullanma talimatında da aynen bu şekilde yazıyor. Uygulayalım bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet dostlarım, pastacılığa işlemimiz tamamlandı. Evet, güzel bir uygulama oldu diyebilirim. İçime sinen bir uygulama oldu. Epey bir yordu, zorlayıcı oldu ama buna da değdi. Hava biraz karardı. O yüzden belki biraz mat çıkar. Ama gerçekten hoş oldu. Şöyle bir size değişik açılardan almaya çalışayım. Turtle Wax'ın pastasını ve cilasını uyguladım. Önce pasta, ardından cila. Sonuç tatmin edici oldu gerçekten. El ile yapılan uygulamalardan, pastacılığa uygulamalarından en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Biraz yorucu oldu. Zaman da sınırlıydı ama buna değdi.
yansımalar vesaire, reflection'lar gerçekten güzel. Pürüzsüz, smooth bir yüzey oldu. Her şeyden önemlisi. Bir süre aracımızın boyasını koruyacaktır. Her şeyden önemlisi diyorum çünkü dostlar, araçlarımızı korumak her şeyden önce geliyor. Yapabileceklerimiz şu anda bunlar. Evet. Turtlewax ürünleri tavsiye ederim. Gerçekten işe yarayan ürünler. Hoş ürünler. Size tanıtımını da tekrardan yapayım. Turtlewax'ın kullandığım ürün kalın pastası. Şu şekilde bir ürün. Diğer ürünümüze de gelince o da hard shell sıvı cilası. Bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel ürünler. Bunları da dediğim gibi eskiden almıştım. Elimde olan ürünlerdi. Eldekileri değerlendirdim. Sonuçta hoş oldu. Evet dostlar, bugünlük de benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.